Değerli dostlar, evet sezon başladı. 3 maç geride kaldı ve ben şimdi huzurlarınıza tekrardan ekranlara geri döndüm. Sinan ile Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonu hayırlısıyla bitirdik şampiyon olarak. Şöyle çok önemli bir başarıya imza attık. 3 sene üst üste şampiyon olduk. Teknik ekibi, yönetimi, tüm futbolcuları tebrik ederim. Zaten bununla ilgili de bir sürü yorum yazmıştım. Sosyal medyamı takip edenler beni zaten yakından biliyorlar. Sonrasında işte tatil dönemi, sonrasında transfer dönemi, sonrasında hazırlık dönemi derken falan filan ben böyle sezon başında hemen böyle daha maçlar başlar başlamaz takımı değerlendirmeyi, yorum yapmayı çok sevmiyorum. O yüzden istiyorum ki biraz takım bir kendini göstersin. Bir görelim bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Ondan sonra bir 3-5 maç geçsin. Bir takım kendini bulsun. Gidenler, gelenler, transferler falan filan derken e, elim, elimizde ne kalmış? Elimizde kalanlarla biz ne oynamaya devam ediyoruz? Onu bir görelim isterim açıkçası. Tam da istediğim gibi oldu. Takımın %80'e devam etti. Muslera Mertens ayrıldı. Osimhen'in transferini gerçekleştirdik. Takımın iskeletini koruduk. Başarılı bir omurgamız vardı. Şimdi bunun üzerine ne yaptık? Sané'yi çektik. Bunun üzerine şimdi Signo geldi. İşte gelecekler daha var deniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde kimler kalacak, kimler gelecek. Bir kaleciden bahsediliyor ama ben Günay'ın devam etmesi gerektiğine şiddetle inananlardanım. Çünkü Günay hakikaten e, geçen sezon Muslera sakatken, ondan önceki sezon Muslera sakatken yapmış olduğu kurtarışlarla bize ligi getiren, ne bileyim bizi Avrupa'da devam etmemizi sağlayan bazı kurtarışlara ve güzel maçlara imza atmıştı. Ayağı falan güzel, yaşı güzel. Güzel bir teknik ekiple çalışıyor uzun zamandan beri. Yani Muslera ve onunla beraber çalışan ekibin bir parçasıydı unutmayın. Hatta ve efsanemiz Sayın Muslera ne demişti giderken de arkamda Günay var lütfen ona güvenin demişti. Bence biz de Günay'a artık güvenmeliyiz. Neyse işin bu tarafı böyle. Yani transferler gelenler gidenler ama baktığımızda Lemina, Torreira, Sara iskeleti duruyor. Önde Icardi geçen seneki sakatlığını biraz atlatmış olarak geri döndü. Osimhen var. Morata'yı gönderdik. Kanatlarda Yunus, Bay, Sané güzel bir kanat rotasyonu oluştu. Defans kurgusunda Sanchez, Apoç'ta oraya yedeklemeye çalışıyoruz. Bir sağ bek geldi şimdi. Hem sağ bek hem sağ stoper olarak oynayabiliyormuş. Anladığım kadarıyla gene Okan Buruk bazı maçlarda dörtlü, bazı maçlarda üçlü çıkacak sahaya. Çok belli bariz oldu. Şimdi orta sahaya ve 10 numaraya bir transfer istiyoruz. Çünkü neden? Beni takip ettikten sonra şaka yapıyorum. Takip edip abone olursanız da çok mutlu olurum. O da işin bir gerçeği. Evet, dediğim gibi herkes bir 10 numara ve orta saha ihtiyacından bahsediyor. Yani aslında biz her pozisyona o işi Real Madrid'de, Barcelona'da, Bayern Münih'te, işte çok City'de falan yapacak kalitede adamlar arıyoruz. Hala ve hala futbolumuzu maalesef bir taktik formasyonda oturtamadığımız için. İşte sahaya ne bileyim Icardi, Sané, Zaniolo, Osimhen girdiğinde ön alanda yaratıcılık bambaşka bir boyuta çıkıyor. Bunlar olmadığında bambaşka bir futbol oynuyoruz. Demek oluyor ki hala ve hala ve hala Sayın Okan Buruk ve teknik ekibi maalesef teknik ve taktiksel olarak takımı yani benim düşündüğüm, benim kafamdaki gibi hazırlamak istemiyor diyemeyeceğim belki ya da hazırlıyor ama o hazırladığı takım maalesef beni hiçbir şekilde mutlu ve tatmin etmiyor. Diyeceksiniz ki ne yaparsa yapsın sen zaten tatmin olmayacaksın. Hiç öyle bir durum yok. Zaten ligde bu kadar transfere gerek yok. Zaten hani ligimizin kalitesi malum. Efendim diyorlar ki işte Galatasaray bu transferi yaptığı için ligimizin kalitesi düştü. Hayır. Ligimizin kalitesi parasızlıktan, Türkiye'nin ekonomik durumlarından, Türkiye'deki oluşan bu buhrandan dolayı diyelim biz ona kısaca. Futbolun da gelirleri düştüğünden dolayı, kulüplerin gelirleri düştüğünden dolayı insanlar yani İstanbul, İzmir, Ankara gibi düşünmeyin. Diğer illerde, diğer illerde maçlara gitmediği için ne sponsor var ne stat geliri var. 2000, 3000, 4000 kişiye maç oynuyorlar.
Alt liglerde insanlar gidiyor çünkü orada 150, 200, 300 liralara satılıyor bilet. Ama ne zamanki adı kulüpler Süper Lig'e çıkıyorlar, o zaman o bilet fiyatları çarpı 10 oluyor. 2000, 3000, 4000, 5000 liralara çıkıyor. Kimse de takımının maçını o paralar verip izlemek istemiyor. Zaten sahadaki takım da maalesef kimseyi heyecanlandırmıyor son dönemde. Yani durum buna ibaret. Zaten bir sürü de mahalli takım çıktı Süper Lig'e. Yani hiç olmaması gereken işler. Bu da işin başka bir seyredilmemesini sağlayan taraflardan bir tanesi. Yani mahalle takımlarının ne işi var Birinci Lig'de, Süper Lig'de? Ben de bunu pek anlamış değilim. Keşke onların yerine futbola daha çok sevgi saygı gösteren, özleyen illerimizin takımları da gelse, biz böyle daha 81 ile yayılan bir heyecan yaratsak daha mutlu ve mesut bahtiyar olacağız. Bu da işin bir tarafı. Ne demiştik az önce? Okan Buruk, taktiksel formasyon falan. Hadi biraz bunları bahsedelim. Geçen HT Spor'a mı katıldı? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok pardon, TV100'e katıldı galiba. Hatta ya da Ekol TV'ye mi? İşte neyse bir yere katıldı. Gene bir yakın tarihte 2-3 gün önce, 4 gün önce. Ve orada dedi ki biz büyük kulüp futbolu oynuyoruz, oynamak istiyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Yeni bir tabir, hayırlı uğurlu olsun. Büyük kulüp futbolundan ne kastediyoruz onu çok merak ediyorum. Çünkü bizim oynadığımız futbol büyük kulüp futbolu falan filan değil. Kimse kusura bakmasın, kimse de kendini kandırmasın. Biz büyük kulüp futbolu falan oynamıyoruz arkadaşlar. Bu 2 kere 2 4. Yani büyük kulüp futbolundan kastın efendim işte Fatih Terim Hoca'nın zamanındaki gibi ön alanda basayım, topu kapayım, presle ön alanda etkinliğimi yapayım, futbolu ön alanda oynayayım, arka alanı riske edeyim ama zaten orta sahamla ve stoperlerimle ben bu riski alırım. Bunu Avrupa'da 3-5 maç çözdüler ama ligde çözemiyorlar. Zaten benim için lig çok önemli. Benim için Avrupa şu anda hiç önemi yok. Varsın olsun ben mutluyum. Önemli olan benim için lig diyorsanız, bu büyük takım futbolu dediğiniz şey neyse, yani nasıl bir şeyse bu, ben hiç ömrü hayatımda duymadım büyük takım futbolu denen bir şey. Ama Okan Hoca icat etti. Hayırlı uğurlu olsun. Buralarda zaten bu kadar transfere gerek yok. Yani hakikaten Osimhen'lere, Icardi'lere bu kadar dünya paralar vermeye gerçekten gerek yok. Sistemi olan, biraz futbolu bilen, 3-5 tane de takımı heyecanlandıran futbolcuyla Türkiye Ligi'nin içinden şırrak kalarak geçersin. Bakınız şu anda Ole Solskjaer Beşiktaş'tan kovuldu. Ben zaten geldiğinde de söylemiştim, ilk başlarda biraz değişik futbol oynatıyordu ama ben dedim bu çok uzun sürmez, bu herif gider. Nitekim de gitti. Öbür tarafta bir tane şarlatan var. Hakikaten şarlatan, yazık günah ona verilen paralara. Kör dövüşü maçlar oynattırıyor. Yani şimdi bir tane şarlatanın bir de teknik direktörü olmayan bir takımın arasında, hani biz Samsunspor'la oynamak için, ne bileyim Gaziantepspor'la, Kayserispor'la, Karagümrük'le, Eyüp'le oynamak için, Göztepe'yle oynamak için bu futbolculara ihtiyacımız yok. Yani bu 2 kere 2 4 arkadaşlar. Bakın bu futbolculara bu ligde şampiyon olmak için gerçekten ihtiyaç yok. Hani varsa sende büyük sıkıntı vardır. Yani gerçekten sen yok yapıymış, yok penaltımız verilmiyordu. Yani geçiniz abi, son 3 sezonda şaka şaka bütün penaltılarımızı da veriyor. Şaka şaka bütün kararlar da güzel çalınıyor. Yani hakemlik bir durum yok. Zaten hani doğru futbol oynayan takımın da hakeme ihtiyacı yok. Yani sen sürekli ceza sahası topla buluşur. Doğru atak organizasyonları yapar. Topu doğru çevirir. Topu doğru noktalara götürür. Oradan içeri ortalarsan, yerden daha doğrusu pas atarsan adamın ayağına. Bakınız örnek Zaniolo'nun Osimhen'e attırdığı Osimhen, Icardi, Zaniolo'nun müthiş Osimhen Depay'la topu ceza sahası içinde buluşturması. Bunlar doğru ataklardır. Bu doğru atakları sen her maçta dediğim gibi yapmaya çalışır ve devam edersen, her maç bu ataklardan yaparsan, doğru bir şekilde yaparsan, bunun adı senin sistemin, taktiği, Galatasaray'ın bir hücum setlerinden bir tanesi haline dönüşür. Yok. Sen Yunus oyundayken başka bir şey içeri kat etmeli. Bay oyundayken dışarıdan şutlu, içeri ters ortalı. Zaniolo gelince, Osimhen gelince, Icardi gelince başka bir futbolu evriliyorsan, kusura bakma kardeşim, senin taktiğinden, maktiğinden kimse bahsedemez. Okey? Bunun adı da, ben öne iyi futbolcular aldırdım. Galatasaray'ın parasına
kıydırdım. Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına aldım. Sırf bunda şampiyon olmak için yaptım. Şimdi ön tarafı bitirdim. Şimdi bir arka taraf kaldı. Orayı da bitirdikten sonra orta tarafa da 2 tane sürpriz transferle ben bu sezonu bağlarım. Elimden geldiğince de ligde zaten yürürüm. 2 haftada bir maç yapıyordum. Zaten geçen haftalarda bunu geçen aylarda, geçen senelerde de söyledim. Biz haftada 2 maç yaptığımızda 2 günde bir çalışma periyodu buluyoruz. Buna da zaten çalışmıyoruz. Rejenerasyon yapıyoruz. Takımı bir arada tutuyoruz. 1-2 tane de taktiksel idmanımsı bir şey yapıp takımı sahaya sürüyoruz diyen Okan Buruk hocama kimse kusura bakmasın. Ben daha fazla iyi bir şeyden bahsedemeyeceğim. Kendisini zaten gerekli ne diyelim fikrimi de kendisiyle ilgili fikirlerimi de çok net bir şekilde bu videoları seyredenler biliyorlar. Bu sezonda zaten eski sezonlar gibi başladı. Karagümrük maçında Karagümrük yabancı teknik direktörü bizi çözmüştü. Ortada bir tane adam vardı. Young Boys'un bizi çözdüğü gibi, Azaltlar'ın bizi çözdüğü gibi, ne bileyim işte bir tane RFS diye köy takımının bizi çözdüğü gibi o da bizi çözmüştü. Sadece adamlarını doğru çalıştırmadığı için, doğru yere koşturamadığı için o adamlar o taktik formasyonda ilk kez sahaya çıktıkları için ileride topu kaptıktan sonra ve doğru atağa başladıktan sonra nasıl bitireceklerini bir türlü beceremediler ki birkaç kere de doğru hamleler yaptılar. Ya defansal olarak ya kalecisel olarak biz bunların üstünü kapattık. Yani ilk 20 dakikalarda falan hatta kırmızı karta kadar falan Karagümrük bizden çok daha iyi oynuyordu. O yüzden Kayseri daha keza öyle. Yani biz bu 2 maçta çok zorlandık. Hani hakikaten çok zorlandık. Açın istatistiklere bakın artık. İstatistik vermekten kusacağım. Sürekli maç golüye aç. Size işte istatistik kas falan. Yani yani gördünüz yani futbolu gözünüzle izliyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? İşte tecrübeli ayaklar, işte futbolu bilen ayaklar, iyi futbol, iyi futbolcu da oynanır kafalar. Şunlar bunlar derken bir şekilde biz ama duran toptan, ama penaltıdan, ama onlar, ama bundan golü buluyoruz ve ondan sonra da zaten yürüyoruz ama yani golü bulmamıza rağmen öyle çok muhteşem bir durum yok ortada arkadaşlar. Gerçekten bak. Hani golü bulmamıza rağmen ortada çok muhteşem bir durum yok şu an için. Takım oturmadı, sezon başı falan bunlar pasarya. Bunlar Türkiye'de icat edilmiş gerçekten ve bazı beceriksiz teknik direktör tarafından icat edilmiş laf salataları. Abi sezon başı falan geç abi. Bu takım geçen seneden beri aynı takım idman yapıyor. Aynı yerde idman yapıyor. Aynı teknik ekiple idman yapıyor. Hiçbir değişiklik yok. Bir Mertens aldı ki geçen sene Mertens'i zaten ikinci yarı oynadığı maç sayısı yok ilk 11'de. Babalar. Sonradan oyuna giriyordu. Bir kaldı Muslera elinde. Muslera'nın da geçen sene bir hatırlayın sezon başında bayağı yediği kötü goller vardı. Ve hatta neredeyse sıklanmaya abi sen bir gitsen mi hani emekli olsam mı kafalarına gelen bir durum vardı. 3-5 tane sonra kurtarış yaptı falan. Arayı düzeltti. Efsane olarak gitti şimdi başka bir ülkede, başka bir yerde kaleciliğine devam ediyor. Keşke bizde edeydi de şu anda biz kaleci aramıyor olsaydık ki zaten bizim bence kaleciye bir ihtiyacımız da yok. Yani anlatabiliyor muyum? Bakın oyun içerisinde topu ön alanda pres yaptıktan sonra kaptığımız an itibariyle bizim yaptığımız doğru atak, doğru hücum, doğru paslaşma sayısı bir elin 5 parmağını geçmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir elin 5 parmağını geçmiyor. Ne zaman ki ön alandaki usta ayaklarımız inisiyatif almaya başlıyorlar. Okay? O inisiyatif aldıklarında random oyuna geçiyorlar. O zaman biz goller atmaya başlıyoruz. Ben şimdi Eren'i çok övüyorlar. İşte Okan Hoca Eren'e dokunmuş ve Eren burada başarılı işler yapmış. Evet. Zaten Fatih Hoca gibi Okan Hoca da kanat yani ne diyelim ona sağ ve sol bekleri kanat wingback olarak kullanmayı seviyor. Yani öndeki adamların yani kanadın önünde oynayan Bay veya Yunus'u diyelim içeri kat ettirip anlatabiliyor muyum? Onları koridor açıyor. Yani ben şunu yapıyorum diyor. Hücum ortadan gelen 2 tane, kanatlardan gelen 2 tane. Ne oldu? 2 kanattan geldi, 2 ortadan geldi 4. Bir de hücum forvet şeyi var, forvetim var 5. Tamam mı? Kanat beklerini de getirdim.
Kanat beklerini de getirdim. 7. Tamam. Kaldı 4. Bu dörtlünün diyor ikisi tamam. Stoperde bekliyor. Cezası orta sahanın orada. Biri kaleci zaten. Biri de kaldı 6 numara. O da o iki stoperin önünde çapa görevi görüyor. Bu da zaman zaman bize değişiklik gösteriyor. Torreira oluyor, Lemina oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar böyle zaman içerisinde kendi içerisinde değişiyor. Ama bunun dışında ön alanda oynayan Yunus, Bay, Osimhen, Saralar, Maralar falanlar filanlar oyunun içerisinde taktiksel olarak topu nereye hızlı paslaşacaklarını, Barcelona gibi, City gibi, Bayern Münih gibi içeri hızlı, kaleye hızlı depar atan oyuncuların önüne ne zaman top atacaklarını beceremiyorlar çünkü bunu çalışmıyorlar. Elleriyle kaç kere ben gördüm. Bay koştu defans arkasına, Yunus koştu defans arkasına, Lemina, Sara, Torreira o pasları atması gereken futbolcular veya bekler veya apolar o topları defans arkasına veya koşu yollarına atamadı. Bu da nedir? Çalışmadığın bir şeyi yapamazsın kardeşim. Çalışmak şu, ezberlemek, hücum setini ezberlemek. Hücum setinin bir noktasında paslaşırken içeri arka direğe koşu atıyor adam. Tamam mı? Ceza sahasının sağ köşesinden, yani ceza sahasının, tamam mı? Şu ceza sahası dediğimiz, ben kaleyim. Şu noktadan şu arkaya doğru koşan adama orta kesiyor. O bunu indiriyor. Bunun orta keseceğini bildiği için şu ortadaki iki adam koşuya başlıyor. Bu orta kesildiğinde bu iki adamdan bir tanesi defansı yanıltırken bir tanesi boşa çıkıyor. Bir kafayla topu indirdiğinde golü atıyor. Veya buradan dediğim hep çizerek bunları size anlattım. Bir önceki yayınlarımda da zaten görmüşsünüzdür ve görmeye de devam edeceksiniz. Bugün çizmek istemediğim için söylüyorum. Ceza sahası içine şu alana, şurasını kale olarak görürseniz benim sakal noktamı, şu alanlara girmek, hızlıca girmek veya soldan sağdan hızlıca girince doğru açıyla ortaları da kestiğinde gol oluyor. Bakınız gene Zaniolo'nun kestiği ortalar. Bir de Barış'ın, Yunus'un kestiği ortalara bakın. Anlatabiliyor muyum? Sara'nın kullandığı duran toplara bakın. Bir de yani anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Bu kalite farkı futbolcudan kaynaklanmıyor arkadaşlar. Anlamadığınız şey burası. Yani buna 30 milyon, 40 milyon verdiğinde o orta zaten kesiliyor abi derseniz yuh derim size. Gerçekten yuh. Anladın mı? Bakın doktorlar o zaman şöyle düşünün. Doktorlar doğduğundan an itibariyle çok iyi ameliyat yapar. Mümkün mü böyle bir şey? Yani böyle bir şey mümkün mü abi? Çok iyi bir cerrahın ulaşabilmesi için adamın yaptığı ameliyat sayılarını, geçirdiği evrimleri, geçirdiği çalışma periyodunu bir bakın. Tamam mı? Nasıl adam iyi cerrah olmuş ona bakın. Okey. Sen o iyi cerrahı alıp hastanene koyduğunda iyi cerraha sahip olan bir hastane oluyorsun. Ama senin amacın ne olmalı? O iyi cerrahı aldıktan sonra o cerrahın yanına, o doktorun yanına asistanlar, yedek doktorlar koyarak o adamın bilgisini o adamlara geçirmen gerekiyor. Onun bu ameliyatları nasıl yaptığını, elini nasıl kullandığını, o robotu nasıl kullandığını ya da olayları nasıl çözdüğüne ilgili bu diğer adamları da eğitmen gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Osimhen'i alıyorsun. Şimdi Osimhen'in kalitesinde veya Icardi kalitesinde olmasa dahi en azından onların atletik yapısına da diyelim. Yani onlara benzeyen diyelim. Tamam mı? Daha kolay olsun. Onlara benzeyen futbolcu yetiştirmen gerekiyor altyapıya. Tamam. Yoksa Almanya'ya gideceksin, İsveç'e gideceksin, Afrika'ya gideceksin, Patagonya'ya gideceksin. Allah'ın kış dediği yere gideceksin. Tamam mı abi? Ekiplerin olacak senin. Ekiplerin olacak. Oraları araştıracaksın. Diyeceksin ki bana Icardi lazım. Nereden buluruz abi bu Icardi'yi? İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, orada burada var. Eskişehir'de var. Diyarbakır'da var. Kazakistan'da var. Patagonya'da var. Afrika'da var. Bulacaksın. Tamam mı? Bulacaksın herifi. Bulacaksın. Diyeceksin ki aha Osimhen'in bir benzeri var abi. 3 tane çocuk var. İzleyeceksin. Gideceksin konuşacaksın. 3 tane 4 tane çocuk. İkisini kapıp getireceksin. Atacaksın altyapıya. 17, 18, 19, 20. Gel diyeceğim baba. Gençken alacaksın tabii bunları. Anladın mı? 20, 21, 21. Al. Yani bana göre 20, 21 geç oldu da Türkiye'ye göre daha başlangıç. Al abi onları. At aşağı. Torreira'nın bir benzeri. Altyapıda var mı çocuk? Var. Atıyorum adı ne? Hasan. Tamam. Hasan kardeşimizi Torreira maçlarını izlettireceksin.
Torreira ile beraber idman yaptırarak onu Torreira'laştıracaksın. Okey? Torreira nasıl oyunu okuyor, nereye koşuyor, nasıl fizik çalışıyor, boş günlerinde nasıl idman yapıyor, oyun içerisinde nelere dikkat ediyor, idman taktiklerinde nasıl pozisyonlamalar yapıyor. Bunlarla ilgili bu çocukları çalıştıracaksın. Sadece Torreira değil, Lemina'yı da örnek göstereceksin, kanatlara örnek, Sané'ye örnek göstereceksin. Anladın mı? Bu çocukları yetiştireceksin. Bizim amacımız bu olmalı. Bir tarafta yetiştir, bir taraftan al, bir taraftan yetiştir. Okey? Hani Hacı'nin Emre'ye ona buna yaptığı gibi. Okey mi abiciğim? Bu da cepte. Anlaştık mı? Heh. Şimdi bir de kurralarımız çekildi. Kurra çekildi. Avrupa'da hayırlı uğurlu olsun. Fena bir kurra çekmedik. Liverpool var, City var. İşte ondan sonra Ajax var. Eintracht Frankfurt var. Fena değil. Yani ben 12-15 puan arası öngörüyorum alabileceğimizi. Ama geçen senelerde Okan Buruk'un Avrupa maçlarında göstermiş olduğu Tottenham maçında herkes çok övüyor ama Tottenham maçında da rezalettik. 10 kişilik Tottenham neredeyse maçı 3-3 bitiriyordu. RFS maçı olsun, AZ Alkmaar maçları olsun, Ajax maçları olsun falan hiçbir tanesini doğru oynamadık. Hiçbir zaman doğru bir taktiksel anlayışla çıkmadık. Young Boys'a keza öyle. Doğru değişikliklere gitmedik. Yani açıkçası çok doğru şeyler yapmadık Avrupa'da. Kalitelenmesi hiç önemli değil. Tamam geçen sene Icardi yoktu ama Osimhen vardı. Mertens vardı. Muslera vardı ve bu takım Avrupa'da çok kötü bir performans gösterdi. Bu sene de takımımızın ben ümit ederim çok yani geçen seneye nazaran çok daha iyi performans göstermesini bekliyorum ama ben isterdim ki teknik ekip de bu kadar lafa söze inatlaşmayıp Karadeniz'in adı göstermeyip takviye yapsaydı kendine. Yani hücumcu ne bileyim işte Riera'yı alsaydı atıyorum sallıyorum mesela ne bileyim işte Mertens teknik ekibe dahil etseydi. Yani biraz daha teknik ekibi çeşitlendirecek 3-5 kişiye ihtiyaç vardı. Yani kondisyoner anlamında vardı, taktiksel anlamında vardı, maç önü analiz vardı, maç sonu analiz vardı. Var falan filan demeyin abi şimdi tamam mı? Var kısmı başka. Bunların da kaliteli olma kısmı başka. Getir kalitelisini koy yanına senin türkü. Getir kalitelisini koy yanına türkü. Bu bunu eğitsin. Anladın mı? Ama eğitmeye aç, bu işte başarılı olacağına inandığı çokça arkadaş var piyasada. Bunlarla bu işi rahatlıkla götürebilirsin. İlerleyen dönemlerde de senin antrenör olur. Nasıl ki Tafara'yla çalışan Fadıl Hoca geldi, kalecilik şeyini aldı. İşte kaleci yetiştirme antrenörün oldu. Ve bunun gibi mesela Scott Piri senelerce geldi. Onun yardımcısı ortalıklarda yok. Nerede? Allah bilir. Başka bir İtalyan daha gelmişti. O da ortalıklarda yok. Türk bir çocuğa emanet etmiştik. Olmamıştı falan. Yani bir sürü adam yetiştirme konusunda sıkıntılarımız var ki sosyal medyada arkadaşım olan Gökhan gibi işte bir sürü çocuklar var piyasada. Keşke bunlardan da bir dönem faydalansak diye de düşünmüyor değilim. Tabii ben şimdi Osimhen'i niye alıyoruz? Bu paralar Osimhen'e alınmaz. Avrupa'da 6 maç oynayacağız, 5 maç oynayacağız, 8 maç oynayacağız diye Osimhen'e bu kadar para verilmez dedikçe sen Galatasaray'ın vizyonunu anlamıyorsun, büyüklüğünü anlamıyorsun falan filan dediler. Ben Galatasaray'ın büyüklüğünü ve vizyonunu bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra göreceksiniz. Bakalım nereye evrilmiş bir vizyondan bahsediyoruz. Çok merakla bekliyorum. Bugün de işte alınan Signo'nun 33 küsür milyon avroluk bonservisi artı işte satıştan payı ve 4 milyon 800 bin avroluk da maaşı yani bonservisi ve maaşı müthiş. Yani müthiş. Galatasaray bunları nasıl ödeyecek? Hakikaten çok merak ediyorum. Çok para harca, çok sponsor yakala, çok para harca, biletleri pahalı sat, çok para harca işte ne bileyim Avrupa'da başarılı ol falan filan. Bunlar afaki durumlar. Top çizgiyi geçtiği sürece evet bazı şeyler gözükmüyor olabilir ama top çizgiyi geçmiyor diye ki Allah korusun. Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Yani bu hiç istenilecek bir senaryo değil. Tepe tak tak gittik. Bak tepe tak tak gittiğimizin anıdır. Çünkü hakikaten böyle pamuk gibi değil. Şu anda Florya'nın parası falan bitti. Yani Florya'dan gelecek bir paraya kimse bel bağlamasın. Oradan gelecek işte 300 milyon euro bir para vardı. 300 milyon euronun
işte sermaye artırımından gelen paranın da geçmiş dönem futbol borçlarına, takımların bonservisine ve oraya buraya gittiğini açıkladı. Kulübümüz zaten kap açıklaması yaptı. Gelen parayı ben buraya kullanıyorum diye. Sonuç itibariyle işte 75 milyonun 50-55 milyonu Florya, Signo'nun parası var. Bir 150 milyonu gitti. Maaşlar falan 150 milyon gitti. Öyle büyük bir sponsor geliriz falan da filan da yok babalar. Yani kimse inanmasın o işlere. İleride olur da bir gün yönetim değişirse eğer yeni gelen yönetim bunu açıklamak isterse de o zaman biz Anya'yı Konya'yı göreceğiz. Kim ne kadar para vermiş, kim ne kadar para ödemiş, ödememiş, nerelerden gelmiş bu değirmenin suyunu da o zaman anlarız. O zaman daha iyi anlayacağız. Efendim tabii Osimhen'in gelmesiyle ve ona verilecek olan 20 milyonluk maaşla beraber bu sefer herkesin bir kanı kaynamaya başladı. Bay dedi ki kardeşim bana geçen sene söz verilmişti. Ocak'ta gidecektim, gidemedim. Bana tekrar söz verildi. Yaza işte ben gidecektim. Bak Arabistan'dan çok büyük bir teklif aldım. Arabistan'dan aldım bu teklifi değerlendirmek istiyorum. Çünkü 10 milyon eurolar artı bonuslarımla beraber 12, 13, 14 hatta 15 milyon dolarlara, euro dedim özür dilerim, dolarlara çıkan bir teklif aldım. Arabistan'dan salın gideyim mi dedi. Tabii menajeri de sağ olsun bayağı değişik bir adam çıktı. Yani şunu çok merak ediyorum. Bugün tukaka edilen menajerle bundan 3 hafta hadi 1 ay önce Galatasaray Spor Kulübü sözleşme imzaladı. Ne sözleşmesi? Zam yapıldı Bay'ın sözleşmesine ve devam kararı alındı. O zaman bu adam iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Sen bu adamı yeni mi öğrendin? Veya takımında kim kimin menajeri bilmiyor musun? Senin profesyonel ekibin bu konuda uyuyor mu? Herkes sokaktaki adamlar bilirken kimin kim olduğunu, kimin kimle iş tuttuğunu koskoca Galatasaray Spor Kulübü'nün sportif akılları uyumakta mıdır? Uyuyor mu ey yönetici diye Isıcam'ın bir reklamı vardı gençken. Seyrederdik. Yöneticimiz uyuyor mu? Kapatın açın, kapatın açın kaloriferi diye. Bu da ona benzedi. Maşallah hatta bugün çok sevdiğim Cem Çatanok dün özür dilerim çok güzel bir şey yapmış, paylaşımda bulunmuş. Gidilen adama işte 75 milyon euro istiyordu. 75 milyon artı 5 milyon prim. İşte adam Sané'ye mi? Signo'ya 25 milyon avro isteniyordu ya da 30 milyon avro. 30 milyon avro artı 5 milyon prim falan. Yani keşke pazarlık yapmasaydı ya getirmiş işi. Güzel bir hicivde bulunmuş. Akıllı bir hiciv. Valla ben Galatasaray'ın bu kendini bilmez harcayış durumuyla beraber gelecek dönemde yiyecek yemeğimizin olmayacağını çok net bir şekilde görüyorum ve de düşünüyorum. Her sene şampiyon olup da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de kusura bakmayın bu yangını söndürmez. Gelecek 50 milyon avro sadece senin futbolcuların şu anda yarı maaşını karşılıyor. Bir yıllık geri kalan parayı da nereden ödeyeceksin? Hiçbir fikrim yok. Bonservisleri ve diğer harcamaları. Bu da iş bir taraf. Ha dediğim gibi Osimhen'i alınca 22 milyon da verince Sané'ye bilmem kaç milyon eurolar verince Icardi 10 Sané oluyor, Osimhen oluyor falan filan. Sanchez'in kanı bitlendi. O da menajerini davet etti. Dedi ki baba benim maaşa bir zam. Bunu gördük işte ben baba dedi bırakın dedi 2-8 alıyorum ben dedi 10 alacağım. Ya dedi bana 7-8 verin ya ben gideyim dedi. Şimdi o da 7-8 beklentileri içerisinde. Tabii salaklıklar yaptı. Menajerini dinledi, antrenmanlara çıkmadı falan. Oradan bir gol yedi. Bununla beraber Yunus da başlayacak. Bununla beraber Apo da başlayacak. Bununla beraber Torreira Lemina da başlayacak. Herkes Galatasaray'dan maaşının yükselmesini isteyecek. Bu da takribi vergilerle beraber 150 milyon bandını hatta 150 milyon bandını geçen 150 milyon avro bandını geçen bir Galatasaray'ın maaş skalasına doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Bunu da onaya bölürsek ayda 15 milyon avro yapar. Her ay 15 milyon avro bulacak bir yönetim henüz mevcut değil. Zaten bulamayacağını da biliyoruz. Florya'nın parası bittikten sonra da gene kredi sarmalı, kredi sarmalarından bankalar birliği falan iş böyle sürüp gidecek. Dediğim gibi nereye değinmedik? Avrupa macerasına değindik. Avrupa macerasında hemen sayalım. Galatasaray'ın rakipleri Union SG yeneriz. Monaco SG yeneriz berabere. Ajax yeniliriz berabere.
Blumglimmt 2 içeride yenmemiz gerekiyor. Hem içeride hem dışarıda. Atletico yenildik. Eintracht Frankfurt bir berabere bir mağlubiyet. City mağlubiyet. Liverpool mağlubiyet. Bak Liverpool mağlubiyet. City mağlubiyet. Frankfurt'tan 1 puan gelir. Atletico Madrid 0 puan. Bodo Glimt'ten 6 puan gelse 7. Ajax'tan 1 puan gelse 8. Union'u içeride yeneriz 11. Monaco'yla da bir berabere kalırsak 12 puanı cebimize koyarız. Ben burada bu sıralamayı da yaptım. Bu videoya da bakalım tutturabilecek miyiz, tutturamayacak mıyız? Görüşürüz. Dediğim gibi teknik ekip kendine bir yardımcılar falan alsaydı ben bu grubu da rahatlıkla geçeriz diye düşünürdüm. Evet, dediğim gibi Galatasaray ile ilgili aynı terane devam ediyor. Bol para harcayalım. Futbolun iyi futbolcularla oynadığını düşünerekten sanki anasını satayım Almanya'da oynuyoruz, İspanya'da oynuyoruz, İngiltere'de oynuyoruz, Fransa'da oynuyoruz, İtalya'da liginde oynuyormuşuz gibi böyle bol keseden harcamalarla bu kulüp hiçbir yere varmaz. Yakın bir gelecekte bu ekonomik kriz daha da derinleşerek devam edecek. İçecek suya, yiyecek ekmeğe muhtaç kalacağız. Hele bu depremler Allah korusun susuzluk musuzluk işin sonu hiç hayra alamet değil. Efendim ondan bahsettik. BJK teknik direktörünü kovmuş bakalım kim olacak önemli. Kuvvetle muhtemel kuşlardan diğeri de teknik direktörünü kovmak üzere. O da öyle bir durum varmış. Onu da göreceğiz. İşte yani ne diyeyim ki yani var de yanlış anlaşılacağımdan korktuğum için şimdi deyimler var. O çalar oynar diye. Anlamazsınız siz şimdi o deyimin de ne anlama geldiğini. Ondan sonra bir abuk sabuk bana yorumlarda yazarsınız falan. Yani kendimiz köyümüzde kendimiz oynuyoruz. Hadi hayırlara vesile olsun. Yani Galatasaray'ın oyununda henüz bir iyileşme görmüyorum. Gelen futbolcular kendi futbol bilgileriyle bizim futbolumuzu bir tık seviye daha yukarı çıkartacaklar. Ama kimse kusura bakmasın. Şu anki oynadığımız futbol büyük takım futbolu. Okan Buruk'un tavsiye dediği gibi. Büyük takım futboluyla bu Avrupa'da bizi kevgir ederler. Efendim şimdi ne City maçı oynadık. Bak göreceksiniz. Ne City maçı oynadık. Ne Liverpool maçı oynadık. Ah işte presleri koyduk. Çok büyük futbol oynadık ama işte o 2 gole engel olamadık. O 3 gole engel olamadık. Hakem bizim yanlış kararımı verdi. Yok işte kırmızı kartı yanlış gösterdi. Penaltıyı yanlış verdi falan. Bak bunların hepsini bundan 2-3 ay sonra okumaya başlayacaksınız maçlara başladığında. Yani hiçbir zaman suçu bir yerde bulmayacağız. Suçu başka yerlerde arayacağız. Ama bilin ki bu takım Türkiye'de rahatlıkla şampiyon olur. Ferah beza şampiyon olur. Rakibi yok çünkü şu anda rakipsiz. Yani her anlamda rakipsiz. Hani yapı mapı da önünü kesemez. Onun dışında da Avrupa'da da dediğim gibi işte 12 puan, 11-12 puan alır. Cebine koyar. Bu da onun bir üst sıraya geçmesinde yeterli olur mu? Hayırlara vesile diyelim. Efendim beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçtan sonra da biraz daha derin analizlere başlayacağım. Sevgiyle saygıyla kalın. Galatasaray'da kalın. Herkese sevgiler, saygılar.